Bırak artık şu telefonu. Anlaştığımız süre geçti diyorsunuz. İşte o an sanki görünmez bir maynet basmışsınız gibi her şey patlıyor. Ekranı aniden göğsüne doğru saklayıp kaşları çatık bir şekilde o tanıdık savunmaya geçiyor. Bir saniye dedik ya, oyunun ortasındayım. Şimdi çıkarsam takımım kaybeder. Anlamıyorsun. Herkes hani çevrim içi. Sürekli bana karışıyorsunuz. Ya da en zor olanı ekranı öfkeyle kilitleyip kapıları çarparak odayı terk ediyor. Eğer bu sahne size tanıdık geliyorsa yalnız değilsiniz. Bugün çok sayıda aile aynı şeyi yaşıyor. Telefon yüzünden tartışmalar, oyun yüzünden öfke patlamaları, sosyal medya yüzünden içine kapanmalar, gece yatmayan gençler ve giderek daha çaresiz hisseden anne babalar. Ben buna bazen şu ismi veriyorum: dijital savaşlar. Ama en başta çok önemli bir ayrım yapalım. Bu savaş anne babanın çocuğuna karşı verdiği bir savaş olmamalı. Çünkü mesele sadece telefonu elinden düşürmeyen çocuk değil. Mesele ergenlik dönemindeki bir gencin dikkatini, duygularını, sosyal hayatını ve bazen güvenliğini bile etkileyebilen çok güçlü bir dijital dünyanın içinde yaşıyor olması. Karşınızda sadece bir ergen yok. O ekranın arkasında çocuğunuzun dikkatini ekranda tutmak için milyarlarca dolar harcayan dünyanın en zeki mühendisleri ve algoritmaları var. Aslında savaşımız onlarla. Yani burada hedefimiz çocuğu yenmek değil, telefonu çekip almak da değil, bağırarak otorite kurmak hiç değil. Hedefimiz şu: bağlantıyı kaybetmeden sınır koymak, korkutmadan korumak, kavga etmeden yön vermek. Çünkü dijital dünya bugün sadece eğlence değil, bir dikkat savaşı, bir aidiyet savaşı, bir kimlik savaşı ve bazen de bir güvenlik savaşı. Birçok anne ve baba şöyle düşünüyor: bizim zamanımızda böyle değildi. Bu kadar telefon bağımlılığı normal değil. İstese bırakır. Ama mesele her zaman irade eksikliği değil. Ergenlik döneminde beynin bazı bölümleri hala gelişme halinde. Özellikle durmak, beklemek, kendini frenlemek, sonucu düşünmek gibi becerileri tam oturmamış oluyor. Ama öte yandan heyecan, ödül, yenilik, beğenilme ve ait olma isteği çok güçlü çalışıyor. Şimdi düşünün. Sosyal medya ne veriyor? Anında ilgi. Oyunlar ne veriyor? Anında başarı hissi. Mesajlaşma grupları ne veriyor? Anında aidiyet. Yani dijital dünya ergen beyninin en hassas olduğu yerlere çok güçlü hitap ediyor. Bu yüzden çocuğunuz ekrana yönelmesi sadece inat, saygısızlık ya da şımarıklık diye okumak çok eksik kalabilir. Ama burada kritik bir denge var. Anlamak teslim olmak değildir. Zorlanıyor diye her şeyi serbest bırakamayız. Tam tersine, ergenlik döneminde gençlerin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri sakin ama net sınırlardır. Yani çocuk şunu hissetmeli: anlaşılıyorum ama başıboş değilim. Bana bağırılmıyor ama çerçeve de kaybolmuyor. Aileler için meseleyi kolaylaştıran bir çerçeve var. Dijital savaşların 4 ana cephesi var: zaman ve dikkat, içerik, ilişki ve temas ve güvenlik. Bu 4 alanı anlarsanız evde yaşadığınız birçok şeyi daha net görmeye başlarsınız. Birinci cephe: zaman ve dikkat. Evde en büyük kavga genelde burada çıkar. Artık bırak şunu, yemeğe gel, telefonu kapat ve bir anda tansiyon yükselir. Peki neden? Çünkü biz çoğu zaman şunu unutuyoruz: çocuk için telefonu kapatmak sadece cihazı kapatmak değildir. Aynı zamanda devam eden bir akışı yarıda bırakmaktır. Bu oyunun ortasında olabilir. Arkadaş grubunun içindedir. Ve en önemlisi, FOMO dediğimiz gelişmeleri kaçırma korkusu yaşıyordur. Şimdi çıkarsam arkadaşlarım bensiz eğlenecek, konunun dışında kalacağım korkusu bir ergen için devasa bir kaygıdır. Bu yüzden ani kopuşları zorlayıcıdır. Buradaki ilk altın kural şu: krizi kriz çıkmadan önce yönetin. Bir anda şimdi kapat demek yerine geçişe hazırlayın. Şöyle ki 15 dakika sonra yemek var. 10 dakika sonra ekran kapanıyor. Son 2 dakika toparlan. Bu küçük uyarılar çok basit görünür ama gerçekten işe yarar. Çünkü çocuk birden
duvara çarpmış gibi hissetmez. Geçişe hazırlanır. İkinci kural. Uzaktan bağırmayın. Yakına gidin. Mutfaktan bağırmak, kapıdan seslenmek öfkeyi büyütür. Onun yerine yanına gidin. Kısa, net ve sakin konuşun. Şu an bırakma zamanı. Süre bitti. Bitirmeni bekliyorum. Üçüncü kural. Pazarlığa sürüklenmeyin. O an tanıdık cümleler gelir. Bir dakika, herkes hala oyunda. İşte burada en etkili şey uzun tartışma değil. Bozuk plak dediğimiz sakin tekrardır. Zor geldiğini görüyorum. Yine de süre bitti. Buna sinirlenebilirsin. Yine de kapatma zamanı. Anlıyorum ama kural değişmiyor. Bu yaklaşım çok kıymetlidir. Çocuğa hem duygusunun görüldüğünü hisseder hem de sınırın çökmeyeceğini gösterir. Bir şey daha. Gece ekran kullanımı ciddiye alın. Gece telefon uykuyu bozar. Uyku bozulursa duygu dengesi bozulur. Tahammül azalır, öfke artar. Yatmadan önce ekranın bırakılması bir ceza değil, koruyucu çerçevedir. İkinci cephe, içerik. Birçok aile sadece süreye odaklanıyor. Ama bazen asıl mesele içerik. Çocuğunuz internette ne görüyor? Dijital dünya sadece eğlence taşımıyor. Şiddet, aşağılanma, cinsellik baskısı, gerçek dışı beden algıları, kendine zarar verme, temalı paylaşımlar da ve yanlış bilgi de taşıyor. Burada ailelerin yaptığı iki hata var. Ya her şeyi denetlemeye çalışıyorlar ya da hiçbir şey sormuyorlar. Aşırı kontrol gizlenmeye iter. Tam ilgisizlik yalnız bırakır. Daha sağlıklı yol içeriği konuşulabilir hale getirmektir. Haftada bir kez şu tarz soruları sorun. Bu hafta internette seni en çok şaşırtan şey neydi? Peki rahatsız edici bir şey gördün mü? Bu soruların amacı baskın yapmak değil, kapı açmaktır. Evde şöyle bir iklim oluşmalı. İnternette karşılaştığın hiçbir şey konuşulamayacak kadar yasak ya da utanç verici değil. İşte bu içerik yağmurunda çocukları korumanın en bilimsel yolu onlara bir kalkan olan bir metodu öğretmektir. Gördükleri her şeye inanmamaları için onlara şunu aşılayın. Dur, gördüğün bir bilgiye, habere veya kışkırtıcı mesaja hemen inanma, paylaşma. Bir saniye dur, incele, kaynağa bak, bunu kim söylüyor, amacı ne? Farklı kaynak bul. Bu konuyu başka güvenilir yerlere de yazılmış mı? İncele, takip et. Bu fotoğrafın veya bilginin orijinali neresi? Bunu onlara ders gibi değil, hayatın bir parçası gibi öğretin. Çocuğunuzun beynine bu eleştirel filtreyi kurduğunuzda en büyük dijital savaşı zaten kazanmış olursunuz. Üçüncü cephe, ilişki ve temas. Dijital dünya sadece ekran değil, insan da demek. Çocuklarımız yazışıyor, gruplara giriyor, etkileniyor, dışlanıyor. Ve buradaki siber zorbalık, tehdit, şantaj gibi riskler çok ciddi olabilir. Buradaki en büyük problem çoğu zaman şudur. Çocuk yaşadığı şeyi anlatmıyor. Neden? Çünkü utanıyor. Telefonu elinden alınacağını veya suçlanacağını sanıyor. İşte bu yüzden evde önceden kurulması gereken o çok hayati cümle şudur. Başına kötü bir şey gelirse önce bana gel. Seni önce korurum. Sonra birlikte çözeriz. Özellikle biri baskı yapıyorsa, tehdit ediyorsa, uygunsuz bir fotoğraf istiyorsa çocuk şunu bilmeli. Bunu tek başıma çözmek zorunda değil. Evde net bir mini planımız olsun. 1. Panikle cevap verme. 2. Kanıtları sakla. 3. Engelle. 4. Güvendiğin yetişkine gel. Bu arada önemli olan çocuğa kusursuz olmayı öğretmek değil, yardım istemeyi öğretmektir. Dördüncü cephe. Güvenlik ve mahremiyet. Şifreler, konum paylaşımı, silindi sanılan şeylerin dolaşımda kalması. Ergenler çoğu zaman bana bir şey olmaz, herkes yapıyor diye düşünür. Dijital dünyada kapıyı kilitlemek gibi temel önlemleri onlara korkutarak değil, öğretici şekilde anlatın. Şimdi çok kritik bir yere gelelim. Bazen sorun telefon değildir. Sorun bizim buna verdiğimiz tepkidir. En sık görülen hatalar şunlar. Sadece yasaklamak, tamamen boş vermek, utandırmak, beynin eridi demek. Sorunu karaktere çevirmek, telefonu bırakmadığın için saygısızsın demek ve kendi ekran kullanımımızı hiç sorgulamamak. Bu çok önemli. Çocuklar sadece söyleneni değil, gördüğünü de öğrenir. Biz sürekli ekrandaysak mesajımız zayıflar. Bazen çözüm sadece çocuğa değil, evdeki dijital kültürü de değiştirmektedir. Yemekte telefonsuz olmak, konuşurken ekrana bakmamak gibi. Çocuk bunu hissetmelidir. Kurallar bana ceza olsun diye değil,
aile düzeni için var. Peki ne yapacağız? Aileler için çok sade bir plan. Kuralları kavga anında değil, sakin zamanda konuş. Az ama net kurallar koyun. Yemekte ekran yok. Ders saatinde bildirimler kapalı. Kuralların nedenini ben öyle istiyorum diye değil, uykunu ve dikkatini korumak istiyorum diye anlatın. Çocuğun fikrini de alın. Bu sürece katılımı sağlar. Ve siber zorbalık veya uygunsuz içerik çıkarsa ne yapacağımıza dair bir kriz planımız olsun. Belki bu videodan aklınıza tek bir şey kalsın istiyorum. Dijital savaşlar çocuğa karşı verilmemeli. Çocuk için verilmelidir. Amacımız onu ezmek değil, güçlendirmek. Onu korkutmak değil, yön vermek. Onu yalnız bırakmak değil, yanında kalmak. Evet, sınır olacak. Hayır diyeceksiniz. Direnç göreceksiniz. Ama çocuk aynı anda şunu da hissedecek. Beni anlamaya çalışıyorlar, korumaya çalışıyorlar. Ben hata yapsam da tamamen yalnız değilim. Asıl güven burada doğar. Bugün evde kurabileceğiniz en önemli cümle şudur: bu evde ekranlarla ilgili sınırlar var. Ama ne olursa olsun yardım isteyeceğiniz bir kapı da var. Farkı yaratan şey teknoloji bilgisi değil. Sizin sakinliğiniz, tutarlılığınız ve ilişkinizdir. Sizin evde en çok hangi cephede savaş veriliyor? Yorumlarla bizimle paylaşın. Bir sonraki bölümde devasa bir baskı olan sınav kaygısı ve gelecek stresi konusunda konuşacağız. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şefkatle kal.